Blackpink'in hitlerinin arkasındaki kişi iddialara göre böyle bir tehditle karşılaştı. Kürtaj yap yoksa her şey biter. Bir insan dünya çapında hit şarkılar yazıp kendi kariyerini hiç başlatamayabilir mi? Bence Baekhyun'un hikayesinin en rahatsız edici tarafı bu. Çünkü ortada sıradan biri yok. Blackpink'in en büyük hitlerinden bahsediyoruz. Boombayah, Whistle, Duru Duru, Kill This Love, Pretty Savage, Type A Girl ve sadece grup değil, Lisa'nın Money şarkısında bile onun imzası var. Yani şöyle düşün, bu başarıların arkasında olan isimlerden biri ama sahnede olmayan kişi. Ve sonra hikayeyi dinliyorsun, 18 yaşında Kore'ye gidiyor, bir şirkete giriyor, o klasik vaat veriliyor. Seni star yapacağız. Ama ne oluyor? Yıllar geçiyor, o star olmuyor. Onun yerine ne yapıyor? Başkaları için hit yazıyor. Ve her seferinde aynı şey söyleniyor. Bir sonraki proje senin ama o proje hiçbir zaman gelmiyor. Ve burada insanın kafasında ilk soru oluşuyor. Bu gerçekten tesadüf mü yoksa sistem mi böyle? Ama asıl kırılma noktası bundan sonra geliyor. İddialara göre hamile kalıyor ve ona şunu söylüyorlar. Kürtaj ol yoksa kariyerin biter. Ve açık konuşayım, bu noktada olay değişiyor. Bu artık müzik değil, bu artık sektör eleştirisi değil. Bu insan hayatına dair çok daha ağır bir iddia. Ama burada çok net bir çizgi çekmek lazım. Bu iddia doğrulanmış değil ama yalanlanmış da değil. Ve işte insanları en çok rahatsız eden şey bu. Belirsizlik. Kendi yazdığı rap kısımları haber olmadan büyük bir hitte kullanılıyor. Duruh duruh gibi ve sonra tekrar çağrılıyor. Yani düşün, seni dışlıyorlar, senin yazdıklarını kullanıyorlar, sonra seni geri çağırıyorlar. Bu döngü insanın içine oturuyor. Ve işin para kısmı. İddialara göre Teddy %55 alırken Baekhyun %5 alıyor. Eğer bu doğruysa bu sadece adaletsizlik değil, bu ciddi bir dengesizlik. Ama yine aynı noktadayız. Bu da tek taraflı bir anlatım. Ve en kritik detaylardan biri Lisa'nın Money şarkısı. Bunun söylediğine göre bu şarkı onun haberi olmadan yayınlanıyor. Yani kendi yazdığı bir şey kendi kontrolü dışına çıkıyor. Ve bu iddia aslında tüm hikayenin özeti gibi. Sonra 2026 TikTok videoları geliyor ve bu ilk kez açık açık konuşuyor. 18 yaşımdan beri sömürüldüm. Kendi müziğimi çıkarmama izin verilmedi. Ve en çok konuşulan kısım yine aynı. Kürtaj baskısı iddiası. Sonra ikinci video geliyor ve işler daha da karışıyor. Type A Girl sürecini anlatıyor. Ve diyor ki saygısızlık zirveye ulaştı. Hatta birinin yüzüne şunu söylediğini iddia ediyor. Seni çalıştırıyoruz çünkü daha azını kabul ediyorsun. Ve bu cümle aslında bütün sistemi özetliyor gibi. Sonra Blackpink kısmı geliyor ve burası en hassas yer. Bum'un yorumlara verdiği tepkiler ve bazı yorumları beğenmesi şu algıyı oluşturuyor. Üyeler bu durumu biliyordu ve sessiz kaldı. Hatta o viral cümle. Hepsi bu işin içindeydi ve açık konuşayım bu çok ağır bir ima. Ama burada çok dikkatli olmak lazım. Çünkü bu bir kanıt değil. Bu bir yorum. Ama izleyici ne düşünüyor? Bu kadar büyük bir şey olduysa kimse mi bir şey bilmiyordu? Ama burada başka bir ihtimal de var. Blackpink üyeleri de o sistemin içindeydi. Yani belki de düşündüğümüz kadar güç sahibi değillerdi. Ve bu bir ihtimal. Çoğu zaman göz ardı ediliyor. Ama yine de şu gerçek değişmiyor. Bum'un anlattıkları tamamen boş değil. Şarkılar ortada, krediler ortada, timeline uyuyor. Yani ortada bir emek olduğu kesin. Ama bu da anlattığı her şeyin doğru olduğu anlamına gelmez. Ve bence en dürüst nokta şu. Bu hikaye eksik ama tamamen yanlış da değil. Ve belki de asıl mesele Baekhyun değil, sistem. K-pop sistemi gerçekten nasıl çalışıyor? Söz yazarları gerçekten ne kadar korunuyor? Ve en önemlisi bu başarıların arkasındaki insanlar gerçekten hak ettiklerini alıyor mu? Çünkü eğer bu iddiaların bir kısmı bile doğruysa bu sadece bir hikaye değil. Bu bir sistem problemi. Sizce burada anlatılmayan bir şey var mı yoksa bu tamamen abartılan bir hikaye mi? Yorumlara fikrinizi yazın lütfen. Çünkü bu konu herkesin düşündüğünden daha büyük olabilir. Ve eğer bu tarz içeriklerin devamını istiyorsanız abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sizi seviyorum.